ki doğası var. Öyle gelişmiş bir hayat var. Her şey ucuzdu. Şivede bir farklılık var. Abi benim şivem 11 gün kuryelik yaptım. Bir hafta Mısır'da tatil yaptım yemin ederim. Mesela benim annem biz konuşunca anlıyor. Ama ben onları anlamıyordum işte. İşin garip Çünkü tarafı. onlar Rusça konuşuyor. Ben mesela açık giyinmeyi tercih ediyorum çünkü çok sıcak burası. Erkekler böyle bakıyorlar. Evet çok kötü bak. Yani abi, o rahatsız. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebulon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebulon Unique sunar. O zaman hepinize yeni bir videodan selamlar. Bugün Selamlar. çok değerli iki misafirim var. Abi sizi tanıyabilir miyim şöyle? Ben Can Yorulmaz. Bu da kız arkadaşım. Merhaba, Anara. Anara. Evet. Anara nereli? Kazakistanlısın. Bu soru sana gelecektir muhtemelen. Anara nereli diye. Tamam. Dün tanıştık. Can'ın elini maymun ısırmıştı falan böyle. Hikaye öyle başladı. Anara ile beraber bir gün dünyaya geziyorsunuz hem de içerik üretiyorsunuz. Evet abi. Ben direkt böyle aklıma gelen soruları sohbet havasında sormak istiyorum. Bu ara Anara Türkçen çok güzel. Ne kadar sürdü öğrendin? Bir yılda, Bir yılda. yani bir yıl değil 10 ayda. 10 ayda. Evet. Evet. Siz yollar nerede kesişti? Abi biz aynı üniversitede okuyoruz. Kocaeli Üniversitesi'nde İzmit'te. Okey. Anara'nın kuzeni geçen seneden benim arkadaşımdı. Hı hı. Anara'da yeni başlamıştı okula. Denk geldik orada tanıştık. Oradan tanıştınız. Evet. Yolunuz daim olsun. Güzelliklere Teşekkür çıksın. ederiz abi. Şu anda okuyorsunuz mu abi siz? Ben hala üniversitede devam ediyor. Anara şu an 1. sınıf hazırlık okuyordu, bitirdi. Bölüm Uluslararası ilişkiler. Ben de beden eğitimi öğretmenim. beden eğitimi öğretmeni. Evet. Güzel. Seyahat ediyorsunuz. Yurt Seyahat dışında da var. ediyoruz, evet. Yurt içinde de içerikler üretiyorsunuz. Evet abi. Sen İzmitlisin zaten. Yok İzmitli değilim. Aslen Diyarbakırlıyım. Diyarbakırlısın. İzmit'te yaşıyorum. Ha anladım. Evet. Orada yaşıyorsun. Oraya yerleştim. İyi çok güzel. Evet abi. Seyahatiniz nasıl gidiyor? Nereden başladınız? Valla şöyle... Şu anda Sri Lanka'dayız bu arada. Evet. Şu an Sri Lanka'dayız. Sri Lanka bizim ikimizin ikinci ülkesi. Evet. Şey yapıyorsunuz değil mi? Bir seyahat ediyorsunuz. Sonra geri dönüyorsunuz. Evet. Sonra planlıyorsunuz. Evet. Bir daha çıkıyorsunuz. Abi bunun planlıyoruz. sebebi şöyle. Planlamıyorsunuz. Biz mesela iki ülkede de böyle yaptık. Bir gece abi Düşündük, karar verdik. düşündük. Dedim Aha. ki şöyle Tayland'a gidiyoruz. Tamam dedi. Bilet kestik o gece. İşte bu be. Vallahi Çiftler. Yok şunu yapamayız, bunu yapamayız diyen çiftler. asla. Alın Bak sizin ben her örnek. zaman mesela seyahat etmek isteyen arkadaşlar. Abi ben bu arada çok yer gezmedim. 7. ülkem Sri Lanka. Hani gitmek isteyince ilk önce ben bileti kesiyorum. Çünkü bilet kesildikten sonra zaten Anladım, mecbur. hani garantileniyor. Kendini Oraya gideceği. zorunlu hale sokuyor Kesinlikle, Can yani. kesinlikle Aslında abi. güzel bir strateji. Evet. Ya Ben- daha türlü şimdi soru işaretleri geliyor. Yok bunu ne yapacağım, şunu ne yapacağım diye düşünürken vazgeçebiliyorum. Hani o yüzden direkt ilk bileti kesiyorum. Peki nasıl çifte gezmek? Kolaylıkları ne, zorluğu ne? Abi şöyle bence şimdi Anar da kendi düşüncesini söyler. Bence biraz daha enerjik, biraz daha yani nasıl söyleyeyim keyifli geçiyor. Keyifli. Yol keyifli arkadaşı geçiyor. değil mi? Kesinlikle. Anar sen ne diyorsun? Yani güzel bence. Çok Keyifli, he? Evet. Ben kardeşimle de gezdim. 3-4 tane ülkeyi kardeşimle gezdim. Hani kardeşimle çok fazla şey değiliz. Böyle Evet, kafamız uyuşmaz. Evet. Ama yol arkadaşı olarak bence kız arkadaşını seçmek Kesinlikle. çok daha keyifli oluyor. Peki ne zamandır Sri Lanka'dasınız? Bizim 3. günümüz mü? Üçüncü gün. 3. günümüz. O kaç günlük bir plan yaptınız? 9 abi. Planlamayı nasıl yapıyorsunuz? Şey açısından, maddiyat açısından soruyorum. Abi maddiyat açısından ben çalışıyorum aynı zamanda. Hı hı. Kuryeyim. Onun dışında abi böyle birikim yapıyoruz. Hı. Ufak ufak. Çok da zaten böyle alkol ve sigara kullanmıyoruz. Oh, tertemiz. Yani herhangi Orada bir... alkol değil bu arada. Evet. Dipnot çıkartalım. Aynen. O sadece abi yeme içmeye paramız gidiyor, Evet. otele paramız gidiyor. Çok da bir para harcamıyoruz. Aynen. Abi çok güzel bir noktaya değindi Can. Evet. Hani insanlar hep seyahat edince böyle astronomik rakamlar düşünüyor. Abi dün bir hikaye paylaştın. Ne kadara kalıyorsun şu anda kaldığın yerde? 17 dolar. 17 dolara. Çok güzel bir yer bu arada. Evet. Odası falan da çok güzel. Ben paylaşmadım ama Evet, odası da bayağı iyiydi. Evet, evet. Benim kaldığım yerde ne kadar biliyor musun? Özel odada kalıyorum, klimalı. 450 lira falan. Özellikle ben abi şunu hep söylüyorum. Bir insanda gece hayatı yoksa böyle hani Evet. çok gidip dağıtmıyorsa, işte alkol yoksa, sigara yoksa zaten 1-0 önde. Kesinlikle. Abi zaten paranın çoğunluğu oraya gidiyor. Evet evet. Peki Sri Lanka yorumunuz nasıl? He? Sri Lanka. Sri Lanka hakkında düşüncelerin nasıl? Onun aklına bence mizahi bir şey geldi şu anda. Ne düşünüyorsun Sri Lanka hakkında? Çok güzel burası. Ben çok beğendim siz. Evet. Hayır biraz söyle anlat ben de merak ediyorum. Burası sence Gerçekten. küçük bir Hindistan'a benzettin sanki sen. Evet. Değil mi? O kadar kalabalık ki ve insanlar pis ki. Evet. Yani bu konuda ben beğenmedim ama
Pisten kastın şey değil mi? Hani biraz daha hijyenik değiller. Evet. Evet, evet. Ben de bugün videoya başladım sabahtan. Aynı konuya değindim. Abi sokaklar çok pis yani. Seni nasıl burada seyahat etmek rahatsız ediyorlar mı? Bir kadın olarak gezgin olmak. Ya Rabbim, bu konu var ya o kadar kötü bir... Ben mesela açık giyinmeyi tercih ediyorum çünkü çok sıcak burası. Erkekler böyle bakıyorlar. Evet, çok kötü bakıyorlar Yani abi. o Rahatsız kadar edici. bak. Rahatsız edici yani. Evet. Ya abi şimdi Nerede biz de özellikle? turist olduğumuz için çok fazla bir Yani- şey diyemiyoruz. Evet. Yani hani Belki çünkü kendimiz- nasıl tepki gelir karşıdan bilemezsin. O Tabii. o anki Yabancı bir durumda. ülkedeyiz. Yani biz biraz daha önümüze İstiyoruz. bakıp devam etmeye çalışıyoruz. Bazen çok rahatsız edici. Abi hiçbir şekilde temas veya bir sözlü iletişim yok. Sadece Ama bakışları bakışları aynen rahatsız çok edici. rahatsız edici. Şu anda Hindistan'ın alt tarafındayız. Böyle ufacık bir ülkedeyiz. Burası özellikle Hindistan gibi. Bak abi ben köylerine gittim. Lokal hayatta böyle çirkinlikler olmuyor. İnanıyorum. Bak köyde falan böyle o kadar saygılılar ki. Evet. Ben en son bak buraya gelmeden önce abi adam evin sahibi babası ben gidiyorum diyor hüngür hüngür ağladı herif ya. Öyle. Vallahi bak yani. Hani niye biliyor musun? Bak abi nerede böyle bazen diyorlar ya yani çokluk orada aynı öyle. Kesinlikle. Pis- Abi bu arada ben bir pislik parantez oldu. açmak istiyorum. Bu bakışların sebebi yani bunların hepsini tacize bağlayamayız. Evet. Çoğu da merak ediyor. Evet. Çünkü gerçekten onlara göre biraz farklı insanlarız. Kültürlerimiz çok farklı. Hani inceliyorlar o an aslında kötü bir bakış değil. Evet. Hani İlk defa senin defa yüz görüyor. hatlarında, Kesinlikle. senin yüz hatlarında birini görüyor. Evet. Bu arada bana da yani erkeğe de bakıyorlar. Abi erkeğe de ben de aynı şekilde ben de rahatsız oluyorum. Mesela ben Bakışlarında. fark ediyorum ona kadınlar bakıyor bana özellikle erkekler bakıyor. Yani böyle şey var da ama erkekler bakınca böyle pis bakıyorlar. Ben bunu fark ediyorum. Hissediyorsun. Evet. Yani Hindistan'da da öyle oluyor. Bu bakış konusu çok soruluyor. Evet. Bangladeş'te, Hindistan'da, Afganistan'da, Pakistan'da bu tarz bakışlara maruz kalabilirsiniz. Evet. Bir de şey faktörü de var. Hinduizmin olduğu yerde kas sistemi var ya. Evet. İnsanlar böyle beyaz tenli gördüğü zaman filan hani bazısı hayranlıktan bakıyor. Evet. Yani. Hani Çok merak ediyorlar. Bu arada abi sana bir örnek vereyim. Ben Diyarbakır'ın bir ilçesinde yaşıyorum. Bizim oraya bir turist geldi mi aynı bakışlar oluyor. Yani kötü Aynen. anlamda değil. Ben şahsen küçükken Meraklıktan. mesela şey diyorlar. Gezginler vardı böyle motorla, Ha, bisikletlerle gezenler vardı. İşte bizim ana caddede arkadaşlarımız koşarak gelip şey diyorlar işte bir tane Hollandalı adam gelmiş işte kıraathanenin önünde diye biz koşa koşa gidip böyle sadece adamı izliyorduk. Evet, çünkü Merak ediyorum. çok aynı aslında bu hikaye. Yani Biraz da bu. belki o adam da bizden rahatsız olmuştur Yani- görüntümüzden ama ben ilk defa bir Hollandalı bir insan görmüştük aslında. Onlar da biliyor aslında hani mesela bir Amerikalı bir köyüme gitse benim abi Evet. köyde derler ki yani hani sen nesin Aynen, nasılsın? aynen. Çok inanılmaz Biraz, tepkiler. biraz da o faktör oluyor. Başka bir zorluğu var mı? Ya, yok. Biraz daha vakit geçirdikçe Evet. şimdi Ona bakarız. kuzey ile güneyi Onun farkını ben Farklı. çok merak ediyorum işte. çünkü güney turistik, Güneyde biraz daha turistik yerler. Evet. güneş daha çok turist, Avrupa bak mesela Hindistan'ın bir eyaleti var Goa. Orası da aynı böyle yani deniz, kum, güneş, surf. Yukarıdaki Hindistan'la alakası yok yani. Normalde sürekli Türkiye'den insanlarla karşılaşıyoruz. Burada hiç denk gelmedik falan denk gelmedi. derken Evet. tak Bir diye de- denk geldik oradan. Ben de ilk defa karşılaştım. Ama şeyde varmış herhalde güneyde. Güneyde vardırlar ya. Güneyde. Onlar tatil severler. Güneyde var. Bu taraflar falan hani mesela buraya ikinci defa gelir misiniz? Abi Kendi'ye mi? Ha? Hayır. Kendi'ye gelmem galiba. Yani değil mi? Evet. Bir defa. Yani ben yani yoldan geçerim. Bir dururum sağa sola izlerim devam ederim. Evet. Çünkü çok bir hani şeyi yok. Gezilecek, görülecek Evet. bir yanı yok. Yani buraya ikinci defa gelir misin? Gelmem. Kendi'ye ama değil mi? Ben diye. Evet. Sri Lanka'da da şöyle bir özelliği var. Abi o dediğim insanlar var ya köyde yaşayan. Onlarla çok güzel bir gönül bağım oldu. Abi nasıl anlaşıyorsunuz bu arada? İngilizce Biliyorlar evet, değil mi? evet, İngilizce Ha. biliyorlar. O yüzden onları ziyarete gelirim gelirsem. Yani onlar için gelinir de. Abi aslında sana şöyle söyleyeyim. Dambulla ve Sigirya bence çok güzeldi ya. Ben bilmiyorum sen nasıl düşünüyorsun ama. Ben tırmandım. Tırmandın mı? Evet. Sonra dedim ki iyi ki tırmanmışım. Biz de aynısını söyledik. Bu arada yarı yolda Anara geri dönecekti. Artık böyle ağlayacak bak şeye geldi. Anara'yı ben bitirdikten sonra gördüm. Ama böyle. Kan ter içerisinde. Ama abi sen bir de çıkarken görseydin var ya of çok kötüydü. Abi yani çok nem var. abi şu iki çanta direkt Anara'dan aldım ben mecbur. He. Çünkü biliyorum biraz daha devam ederse pes edecek geri dönmek zorunda kalacağız. Ben direkt elimi taşın altına attım aldım iki çantayı. Abi bir an ben böyle hani fark ettirmedim ama gerçekten bayılacaktım. Evet. Çünkü inanılmaz derecede yorucu. Sen de görmüyorsun. Evet çok yorucu. Ama değiyor. Dil altı hapı alıp öyle gidilesi yer. Kesinlikle gitmelisiniz Evet, abi. ben konuşmaların üzerinde de koyarım görüntülerden. Evet. İsteyenler belki Sigira'ya gitmek şey verdim peki o 35 dolar verip çıktın mı yukarı? Şey mi? Karşı taraf mı? He. Yok abi oraya çık. Oraya ben de çıkmadım abi.
Peki sen bahset biraz. Senin nasıl gidiyor yolculuğun? Türkiye'de bir yıldır mı Türkiye'desin? Evet. Nasıl? Sen bu arada Türkiye'de de turistsin abi. Onlar hakkında nasıl Evet sen anlatılabilir? Türkiye turistisin. Türkiye'yi nasıl değerlendiriyorsun? Türkiye yani insanlar çok ırkçı. Irkçı. Evet öyle açıkçası. Net abi. Evet. O kadar ırkçı çok Anara yapıyorlar. çok dobra abi. Evet, evet. En sevdiğim özelliği. Evet. Mesela bunu benim açımdan da benim ailemle olsun veya arkadaşlarımla olsun Çok temiz. Nasıl O yüzden- ırkçılık yapıyorlar? Yani mesela başka Türk insanlara başka bir davranış onlarda bize çok farklı. Yani çok kaba böyle kaba konuşuyorlar. Bir şey yolumuz denk gelirse Türklerle bir şey sormak istersek onlar cevap vermeye gidebilir sadece. cevap vermeden. Evet. Cevap vermeden dönüp Evet. gidebilir yani. Evet. Yani öyle bir şey yapıyorlar. Bir de ters bakıyorlar hep. Kadınlar özellikle. Kadınlar. Yani Aa. kadınların bakışları rahatsız ediyor onu. İzmit'te yaşıyorsunuz değil mi? Evet. O kadar güzel ki orası. Ben Evet de abi. Sakarya'da yaşıyordum. Hem şehir hem tabiat. Evet. İkisi bir arada. Çok güzel. Peki en beğendiğiniz ülkeler? Abi gittiğim mi, gitmek istediğim mi? İkisi de olur. Gittiklerimden Tayland number one. Evet. Evet. Tayland çok iyiydi yani. Neden Tayland? Abi bilmiyorum doğası beni aldı götürdü ya. Çok güzeldi. O adalar falan. Evet. Phuket'in gece hayatı. Çok Evet, güzeldi. evet, evet. Yani o İstanbul'dur bilmem İzmir'dir falan asla eşi benzeri yok. Çok güzel. Senin de Benim Phuket. de öyle. Phuket'e gitmek istediğin gitmek istediğin Ben mi? Ben şu an şeye gitmek istiyorum. Çin'e. senin Çin'le bağlı şey var mı akrabalarda? Evet. Yoksa Kazak mı direkt? Yani hepsi Kazak da ama Ha? bence şu an orada kuzenim okuyor. Ha kuzen. Evet. Anladım. Gidebiliyor musunuz? Tabii ki. Pasaport vizemize Evet. kolay değil mi? Bizdeki gibi vize değil. istiyor mu? vize Ha vize istemiyor. istemiyor. Aa vize istemiyor. Evet, Çok iyi. bizden istiyor. Bizde zor bile yani. Neden Çin? Güzeldir. Yani gördüm ben fotoğraf gönderiyor ki doğası var. Hı. Öyle gelişmiş bir hayat var Evet. orada. Evet. Her şey ucuzdur. Evet. Bu arada Benim şivede mi? şivede bir farklılık var. Abi benim şivem direkt. Sen şiveyi kapmışsın direkt. Benim şive bizim Diyarbakır'ın Diyarbakır ağzı. şivesi. Aa, Her şey ucuz. Hoştur, güzeldir. Vallahi. Ben fark ettim abi söyledi. Ha, aynen ben de Oğlum ben de diyorum bu ne diyor ucuzdur, güzeldir. Tanıdık ha. Vallahi direkt ya yakalar. Çünkü sürekli ben de iletişim halindeyim. Tabii tabii. Ama Öyle. sende de çok normal bir şiven var. Abi benim değişti ya. Ben Değişti. 5 yıldır İzmit'teyim. Ben önceden full Diyarbakır'da yaşıyordum. Ha, peki aile şimdi İzmit'te mi? Aile Diyarbakır'da abi. Ben Diyarbakır'da. tek yaşıyordum. Ha. Şu an anarla beraber yaşıyoruz. Aa. Peki senin gitmek istediğin? Benim gitmek istediğim çok ülke var da ama İzlanda'yı çok istiyorum. İzlanda bu arada herhalde en güzel fotoğrafların çekildiği. Valla o doğa orada böyle Değişik ölümüne bir- yaşarım. Evet. Ama şey havası ne diyorsun böyle bir bohem bir havası var bir Abi işte o hava beni çekiyor değil mi? çekiyor. Aynen. Seviyor musun? Ben seviyorum. Yağmurlu. Çok yağmurlu değil de abi böyle o Kasvetli hava. kasvetli havayı çok seviyorum. Allah Allah. Geçen de gelmeden sana söylemiştim hatırlıyor musun? evet. Çok çok hoşuma gidiyor abi. O böyle daha çok rahatlatıyor beni. Bazı insanları şey yapıyor, Bunaltıyor, geliyor, bunaltıyor. Ben de öyle değil abi. Ben çok seviyorum. Vay be. Evet. Genelde yani o bölgede de intihar vakaları falan Biz oluyor dün ya. onu araştırdık abi. Neymiş? Ne? O bölgede çok yüksekmiş. 11 mi? Böyle bir Yani şöyle %11. %11 değil. 100 binde yüzde. o 11 oran. Evet. Düşündüm yolda dedim acaba dedim burada oranlar nasıldır? Hani yüksek İntihar gidiyor oluyor. diye. Evet. Sordun mu? ChatGPT'ye. Sordum abi Kazakistan birinciymiş Asya'da. İntihar oluyor. Evet. Allah Allah bilmiyorum. Yani şöyle Orta Asya'da. Hmm. Orta Asya'da. Evet. Sri Lanka'da kendi sıralamasında ikinci en miydi? son- En en sonda son. mıydı? Evet. En son intihar eden insanlar burada. Evet. Ama fakir ama mutlular diyebilir miyiz? Öyle Evet, diyebiliriz. Fakir gerçekten. ama mutlular. Evet abi. Ben biliyordum da böyle yüksek olduğunu ama nedenini bilmiyorum. Bu arada Türkiye'de de ben bir istatistik vereyim. Her 4 günde bir polis intiharı var. Evet. Peki biraz Kazakistan sorayım sana. Kazakistan'ı nasıl değerlendiriyorsun? Yorumluyorsun. Ben çok seviyorum. Ben vatandaş yani şey neydi adı onun? Neyi? Yani ülkemi o kadar çok seviyorum. Ha ki. şey. Ehe. Ben de unuttum. Vatansever. Evet. Ben Çok öyle. vatanseversin. Evet. Mesela Kazakistan hakkında kötü bir şey söyleseler ben hemen tartışmaya Hemen. giriyorum. Abi Ha. ben mesela işte ya diyorum buradaki kızlar niye böyle davranıyor diyorum hemen kızıyor. Benim ülkemin kızlarına böyle söylüyorum. O kadar seviyorum ki insanlara sıcak gerçekten. Hmm. O kadar sıcak ki yani mesela sen başka bir memleketten gelsen hemen geliyorlar sana bir şey ısmarlıyorlar. Abi gitti aslında. Abi acaba nasıl olaylar yaşamıştı ben merak ettim. Kazakistan'da hemen şöyle hafızalarımı bir check ediyorum, kontrol ediyorum. Kazakistan'da
şeye gittim. Türkistan'a gittim. Aktav'dan geçtim. Durmadınız mı? Yok. Oradan otostopla yol yaptım. Ama Almatya'ya gittim. Almaty mı Almata? Almata. Almata. Yani Kazakça Almata, Elma şehri. Alma ata. Yani Almanın babası. He, Alma babası. elmanın başkenti diyorlar. Elmanın atası. Evet. İlk elmanın orada bulunduğu söyleniyor hatta. Değil mi? Almatya'yı şu şekilde orada kaldığım için yorumlayabilirim. Oradaki Türkler nüfuzlu insanlardı. O iş bitiren, bağlantılı insanlardı. Kurallarını biliyorlar oranın. Ve ben Türkiye'den geldim deyince genelde bana iyi davranıyorlardı yani. Türk olduğumu söyleyince iyi Öyleymiş, davranıyorlardı. evet. Kazakistan hakkında düşünmek zorunda kaldım ama video olsa Evet. her şey açık. Oradaki Bazen- duygularını hatırlarsın. Açıp bakıyorum bazen. Evet, videoları değil mi? falan. Biz Brezilya'ya gittik. Brezilya'da diyorum şurada işte şuraya gitmişim falan. Çok müthiş bir duygu ya. Bir gün yaşlanırsam abi şöyle otururum, artık elden ayaktan düşüyor insan. Ya YouTube diye bir platform vardı. O zaman olur mu bilmiyorum bu platform. Açarım abi, bakarım ki hatıraları Çok iyi. canlı ve taze tutarım yani. Çok iyi abi. Sizde YouTube var mı orada? Abi var da şu an aktif değil. Instagram'da bir de mizah yapıyorsunuz. değil mi? Evet. Tutuyor yani. Tutuyor abi ya. Güzel izleniyor yani. Yo tutuyor. Çok şükür. Gelecek planlarınız ne? Evet. Ana rağmen. Hanım. Ben hiçbir şey planmıyorum. Hiçbir Gelecekle şey. alakalı. Evet. Diye yaşıyorum diyorsun. Evet. Andasın. Şu anda. Şu anı yaşıyorsun. Sen abi? Abi benim ben öyle planlarımı çok anlatmayı sevmiyorum ama sadece bunları başarıp göstereceğimi düşünüyorum. Tamam. Merakla bekliyoruz. Vallahi ben İnşallah abi. İnşallah. bir yerden sonra Can diyeceğim. Bak bahsetmemiştim benim Vallahi YouTube abi kanalımda. ben şöyle abi küçükten böyle bir şeyi hedeflersem hani son nefesime kadar peşinde koşuyorum. Hani örneğin benim bu arada abi küçüklükten hep böyle sürekli ben belgesel izleyen bir insanım. Sürekli. Anladım. Ülke belgeseli ondan sonra Peki kendi alanından beden eğitiminden gidecek misin? yok abi. Düşünmüyorum. Onu nerede anladım? Ben staj yaptım abi. Bir tane ortaokulda Kocaeli'de. Benden öğretmen olunmayacağını anladım. Ha. Yani kötü davranmıyorum ama isteyerek yapmıyorum. Olmuyor ha. Yok. Kendine bilebilmen önemli. Yok abi ben zaten bu yüzden kendimi şanslı hissediyorum. Yani bu duygum Nasıl bir yüzünden. iş yapmak isterdin? Abi ben biraz daha böyle rahat olayım. Hani biri Zaman. bana sabah gel buraya demesin. Şu anki işim de zaten öyle. İstediğim zaman çalışıyorum. Bak mesela gelmeden son gün çalıştım. Sonra araya aldım işte. Öyle. 9-10 gün hiç kimse beni arayıp sormayacak. Gittiğim gün de başlayabilirim. İstersen bir hafta daha çalışmam. Bu dediğim Öyle metot bir şey. aslında dijital göçebelik olarak adlandırılıyor ya. Eğer tabii dijitale taşıyabilirsen bunu. Evet. Şu anda benim yaptığım o yani. Dijital bir göçebeyim ben. Evet. Çok güzel. Seyahat ediyorum. Bir yandan da çalışıyorum. Yani hanımefendi söz sizde. Evet, Biliyorsun hanımefendi. Türk erkekleri Türkler, veyahut da can. yani Parantez can. Türk erkekleri diye konuşmayayım ama Can çok iyi bir insan. Teşekkür ederim. Kalbi çok temiz bir insan gerçekten. O kadar bir iyi davranışlı, Anlıyorum. ikiyüzlü değil. Hep yani ne düşünüyorsa onu söylüyor. Hiçbir zaman yalan söylemiyor. Böyle bir insan. Yani ben onu çok seviyorum. Ne güzel. Maşallah. Maşallah. Ben de seni çok seviyorum. Kültür nasıl? Kazakistan, Türkiye kültürü. Abi bu arada Diyarbakır'a da geldi. Onu getirdim. Diyarbakır'a gittin. Evet, Aileleri tanıştın. Tabii 10 gün beraber bizim evde kaldık. Çok iyi. Yani bazı ayıp şeyler benim için hiçbir şey değil mesela. Öyle şeyler var mesela. Örnek verebilirsin. Oturuyorsun, ayaklarını böyle yapıyorsun ki Üst üste. üst üste. O ayıp bir şeymiş. Yani büyük bir adamın yanında. Mesela benim babamın yanında biz hani ayıp büyüklerimiz varken ayaklarımızı üste atmayız. Anara da bilmiyor ayakları üstte, ben de uyarıyorum. O sıra babam da beni izliyor böyle gülümsüyor. Sonra ben bir kere babası bir şey anlatıyor. Ben oha diye diyorum ona. O Can sonra gülüyor bana, babası gülüyor bana. Ben anlamadım niye. Ve gerçekten anlamadım niye diye sordum. Sonra dedi ki oha bu demektir. Yani şöyle büyüye demiyoruz. Aslında ayıptır diye bir şey değil de. Hani o an büyüye kullanmıyoruz. Evet. Yani aynen yani. Yani bence garip. Çok Garip. Evet. Ama uyum sağlayabiliyor musun? Tabii. Zorlanıyor Bence musun? çok iyi uyum Ve, sağlıyor. Zorlandım ilk günler, sonra alıştım. Böyle değil. Diyarbakır'da mı? Evet. Ha. Ben genel Türkiye'de sandım. Sen peki Kazakistan kültürüyle alakalı bir şey biliyor musun? Sen Abi yemekleri yani onlar çok seviyor ama mesela anne ailesi geldi bir hafta önce. Yani abi ben onlara çok yansıtmadım da zaten Anara'ya önceden söylemiştim, hani söylemesini istedim. Dün de konuştuk. Ha, Ben yemek yemek konusunda. konusunda dedim şimdi bir şey yaparlar yemem ayıp olur falan. Dedim hani o yemekte beni zorlamasınlar. Bir de at ediyorlar abi. Evet. Öyle bir kültürleri 5 var. parmak. 5 parmak. Hah.
Bak. Mikrofon sende. Evet. Dil var. Yani Hangi diller? Rusça, Kazakça, İngilizce ve Türkçe. Türkçe. Vay. Ne oldu? Türkçe. Ve Kürtçe. Ve Kürtçe. Kürtçe. Üç tane. Çok iyi baş. Nasılsın, iyi misin? Ve küfürler. Evet. Bu kadar. Çavarı başı. Başım. Şey. Tiçani. Yani Rusça ve Kürtçe birazcık bence. Sen kendi şu anda okuduğun alanla alakalı mı çalışmak istiyorsun? Hayır. Sen de kendi alanla alakalı çalışmak Hayır. istiyorsun. Sadece bence dursun bu diplom. Yani gerekirse çalışırım. Yani zor. Ama başka bir mesleğim. Yani aslında ben diş olmak istedim, doktora. Ama annem izin vermedi. Anneye selam söyle. Ne selamlar. Adam bizi Evet. Yani ben yurt dışına gideceksin dedi. Tamam dedim. Türkiye mi Çin dedi. Ben Türkiye'ni seçtim. Neden Türkiye? Çünkü kuzenim buradaydı. Ben korktum tek başıma Çin'e gitmek. Çünkü hiçbir şey bilmiyorum. Dilce benzemiyor hiç. Evet. Ee, Kazakça, Türkçe Birazcık. biraz benziyor. Evet. Ben bir ara karşılaşmıştım, bir adam anlıyoruz, yakalıyorum şeyleri. Abi böyle sanki bir boğazdan konuşuyorlarmış. Şeyi geliyor. Çok fazla anlaşılmıyor ama anlayabiliyorsun. Garip Evet. bir şey. Mesela benim annem biz konuşunca anlıyor. Ha. Ama ben onları anlamıyordum işte. İşin garip Çünkü tarafı. onlar Rusça konuşuyor. Hayır mesela bazen anneannen Kazakça konuşuyordu, ben yine anlamıyordum. Kadınların yolda yaşadığı ve aşması gereken problemler nasıl aşabilirler? Kızlar tek seyahat etmeyin. Etseniz de çok dikkat edin. Eşya meşa hiç fark etmiyor. Mesela çalıyorsalar boş verin. Yani hiç önemli değil. Makyaj falan çok getirmeyin çünkü burası yani sıcak bir yere geliyorsanız götürmeyin çünkü zaten kullanmayacaksınız. Yani onun hiç şeyi yok. Önemi yok. İhtiyacınız hiç olmuyor. Güzel yere değindin aslında. Çünkü insanlar kendileriyle Evet. beraber Yani çok fazla kadınlar şey için getiriyor. kadınlar için bu çok önemli. Ayakkabı getirmeyin. Pantolon falan giymeyin çünkü sıcak. burası için Evet. ama Yani değil mi? sıcak yerlerde böyle şeyler götürmeyin. Çünkü ben Tayland'a gittiğim zaman ben birkaç cins getirdim mesela. Onu da almayın. Yani gerek yok. Yani kadınlar için söylüyorum şu an. Evet, şu an Erkeklerin zaten böyle problem. Aynen. Yani sizin için hiç önemli değil. Kadınlar için önemli çünkü onlar diyorlar ki güzel görüneyim. Evet, Böyle evet. kendilerini çok seviyorlar. Evet. Şöyle güneş kremi çok önemli. alın. Erkekler de alın lütfen. Kullanın çünkü güneş Sabunsuz geldi. Vallahi 5 gündür duş almıyorum ben. biraz kalsın diş fırçasını unutacak. Peki dedin ya, yalnız çıkmasınlar. Evet. Çok Yani- tehlikeli. Tehlikeli mi? Evet. Sen hissettin mi o tehlikeyi? Evet. Yani bazen oluyor. Daha çıktık ki neydi dağının adı? Sigirya'da Pidurangala. Evet. Orada Türk bir kız seyahat ediyordu. Ben gördüm. Ben Türk çok mü? şaşırdım. Evet Türk. Öyle mi? Evet. O kızı bir Sri Lanka'dan erkek aldı. Dedi ki ben sana bir şey anlatacağım. Ondan sonra görmedim. Çok şaşırdım. Yani Türkiye'den kadın nasıl tek başına seyahat edebilir? Çünkü bizim Asya taraflarda kadınlar biraz çekinir ki gerçekten. Mesela ben Avrupalılar falan daha fazla Evet, evet. bu konuda. Evet. Aslında sadece kadın için de değil. evet, Erkek erkekler için de aslında tek. Ben Kesinlikle. tek seyahat ediyordum. 5 tane bıçaklı adamla nasıl mücadele edeceğim? Hiçbir şey yapamam. Abi 5 tane bir tane de olsa hiçbir Ha. şey yapamam. O an yani canını korumak için cebindeki Kaçarsın. son parayı da verirsin, cüzdanı da verirsin. İnsanlar. Arjantin'de daha yeni bir çocuk öldü. Geçmiş. Bu Muhabbetler. muhabbetlerin. Peki sen Diyarbakır'da doğdun, büyüdün. Evet abi. Kaç yaşına kadar oradaydın? Abi ben 20 yaşıma kadar hiç çıkmadım. Yani hiç çıkmadığımdan kastım hani bir düğün oldu gittik günübirlik işte yani Diyarbakır sınırları dışında çok az çıktım. İşte zaten yurt dışı benim izlediğim belgesellerden ne bileyim filmlerden dizilerden falan hep gördüğüm böyle içimde hayali olan şeylerdi. Ondan sonra abi ilk Mısır'a gittim. Bir tane benim memleketten yine aynı yaşadığım ilçeden bir arkadaşım vardı. Onunla beraber plan yaptık. Dedik şeytanın bacağını kıralım. Abi ilk gittiğim zaman yine İzmit'teydim. 11 gün çalıştım. 11 gün kuryelik yaptım. Bir hafta Mısır'da tatil yaptım yemin ederim. Tatilimizde 11 gün vardı yani biletimizin olduğu güne. Ben 11 gün boyunca çalıştım. O parayla Mısır'da bir hafta tatil yaptım. Yani 11 gün kuryelik yapan biri bir hafta Mısır'da tatil yapabilir mi? Kesinlikle bir haftadan fazla da yapabilir. Ne peki, turun içerisinde ne var? Abi turun içerisinde hemen anlatayım. Kızıldeniz'e gittik, dalış yaptık, tüplü dalış yaptık 2 kere.
Onun dışında piramitleri gezdik. Bedevi gecelerine katıldık. Ondan sonra Dahab'a gittik. Çöl safarisi yaptık. Bunlar total 25 bin lira falan tuttu. Ben 2023'te gittim bu arada abi. 2020. Yani 25 bin lira para harcadım orada sadece. Bu bence yani sizin çıkmanız için güzel bir motivasyon olabilir. Kaç yaşındasınız bu arada? 19 Ben yaşındayım. 25 olacağım abi. 2 gün sonra doğum günüm. Ha, vay iyi. İnşallah beraber oluruz. İnşallah abi Yani. inşallah. Zaten onun planlarını yaparak biraz buraya geldik. Güzel. 19 yaşındasın ve 25 yaşındasın. Abi bir çift veya da geziyorlar dünyanın farklı yerlerini. İnşallah Türkiye'yi. daha güzel yerleri de gezeceğiz. İnşallah. Zaman ayırdınız Ne sohbet demek abi için. ya. muhabbet Valla biz de için. çok mutlu olduk. Burada böyle bir şey hiç düşünmüyordum. Ben de Böyle düşünmüyorum. şu an benim kendi anım bambaşka güzelleşti bu Evet. videoyla. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı da bekliyorum. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Evet. Veda edelim kamera. Arkadaşlar tekrar dediğimiz gibi lütfen bu videoları izliyorsunuz. Eminim ki beğenerek izliyorsunuzdur abi. Yani gördüğüm videoları çok beğendim. İçerikleri falan gerçekten çok güzel, çok kaliteli. İzledikten sonra çok zor bir şey değil. Bir like atıp yorum yaparsanız yani hem abiye de motivasyon vermiş Eyvallah, olursunuz. eyvallah. Hem de ufak da olsa destek vermiş olursunuz. Çok teşekkürler. Bana söz bırakmadı. Can benim adıma her şeyi hatırlattı. Teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun, Bay bay. görüşürüz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.